Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyıldan itibaren zirveye ulaşan askeri ve siyasal gücüne rağmen sanayileşme konusunda Batı Avrupa'nın gerisinde kaldı. Bu durumun birçok ekonomik, sosyal ve politik sebebi bulunmakta. Osmanlı'nın sanayileşememesi sadece ekonomik gerilikle açıklanamayan, aynı zamanda toplumsal ve yapısal sorunlarla da ilintili karmaşık bir meseledir. Gelin bu meseleye bir göz atalım. Osmanlı ekonomisinin yapısal sorunları. Osmanlı ekonomisi temelde tarıma dayalı bir yapıya sahipti. Tımar sistemi tarım gelirlerinin askeri harcamaları finanse etmek için kullanılmasına olanak tanıyordu. Ancak bu sistem modern bir ekonomik altyapının gelişmesine izin vermiyordu. Sanayi devrimin temel unsurları olan demir, kömür ve makine gibi kaynakların etkin kullanımı için gereken altyapı Osmanlı'da büyük ölçüde eksikti. Osmanlı'nın önemli ticaret yollarına sahip olması üretimden ziyade ticaretin öne çıkmasına yol açtı. Dolayısıyla sanayileşerek yenilikler getirmektense mevcut ekonomik sistemi korumak ve bu sistemi sürdürmeyi tercih etti. Ayrıca Osmanlı'nın iç bölgelerindeki zayıf ulaşım ağı doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını engelliyor. Osmanlı ekonomisindeki bu yapısal sorunlar yerel üreticilerin dış pazarlarla rekabet edememesine yol açtı. Yerel sanayi dalları, özellikle tekstil ve el sanatları, Avrupalı sanayicilerin ucuz ve kaliteli ürünleri karşısında hızla geriledi. Teknolojik ve bilimsel gerilik. Osmanlı'nın Batı'nın bilimsel ve teknolojik yeniliklerini benimsemede yavaş kalması, sanayileşmenin önündeki en büyük engellerden biriydi. Avrupa'da 17. ve 18. yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrimler, sanayi devriminin temelini oluşturdu. Ancak Osmanlı bu yenilikleri çoğunlukla askeri alanda sınırlı bir şekilde uygulamaya çalıştı ve toplumsal dönüşümün gerektirdiği yeniliklere karşı direnç gösterdi. Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Mühendishane-i Berri Hümayun gibi teknik okulların kurulması, modern bilime olan ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldı. Osmanlı'nın kültürel yapısı, yeniliklere karşı temkinli yaklaşımı nedeniyle bilimsel gelişmeleri benimsemekte zorlandı. Bu durum, yeniliklerin geniş bir toplumsal tabana yayılamamasına neden oldu. Ayrıca matbaanın geç gelmesi ve sınırlı kullanımı, bilgi ve teknolojinin yayılmasını da olumsuz bir şekilde etkilemişti. Yönetim ve reform eksiklikleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi içi yönetim yapısı, sanayi devriminin gerektirdiği esnek ve yenilikçi yaklaşımlara uygun değildi. Osmanlı reform hareketleri 18. yüzyıldan itibaren başlasa da bu reformlar daha çok mevcut düzeni korumaya yönelikti ve köklü değişiklikleri öngörmüyordu. Tanzimat döneminde önemli reformlar gerçekleşmiş olsa da bu reformların sanayileşme ile ilgili etkileri sınırlı kaldı. Batı'dan getirilen teknik uzmanlar ve modern kurumlar ıslahat çabalarının bir parçasıydı. Ancak yerel bilgi ve yetenek eksikliği bu yeniliklerin kalıcı bir etki yaratmasını engelledi. Ayrıca reformlar genellikle bürokratik yapıyı güçlendirmeye odaklanırken sanayi altyapısının oluşturulmasına yeterince kaynak aktarılmadı. Dış baskılar ve ekonomik bağımlılık. Sanayileşme çabaları Osmanlı'nın dış borçlar ve Avrupa'nın ekonomik baskıları ile engellendi. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı, Avrupalı devletlerden aldığı borçlar nedeniyle ekonomik olarak bağımlı hale gelmişti. Dış borçlar sanayi yatırımları yerine mevcut borçları ödemek için kullanıldı. Ayrıca 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması gibi anlaşmalar Osmanlı ekonomisini Avrupa çıkarlarına uygun hale getirdi ve yerli sanayinin gelişmesini engelledi. Osmanlı pazarı Avrupalı ürünlerle dolarken yerli üreticiler rekabet edemez hale geldi. Bu ekonomik bağımlılık Osmanlı'nın sanayi altyapısını kurma çabalarını büyük ölçüde sınırladı. Toplumsal ve kültürel engeller. Sanayileşme sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm gerektirir. Ancak Osmanlı toplumunda geleneksel yapıların hakimiyeti bu dönüşümü zorlaştırdı. Sanayi devriminin gerektirdiği çalışan sınıfın oluşması ve şehirleşme süreci Osmanlı toplum yapısında yeterince gelişemedi. Lonca sistemi gibi geleneksel ekonomik yapılar modern üretim metotlarını benimseme konusunda direnç gösterdi. Ayrıca eğitim sistemindeki yetersizlik, sanayi devrimine uygun becerilere sahip iş gücünün oluşmasını engelledi. Osmanlı toplumunun büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yaşamaya devam etti ve şehirleşme süreci sınırlı kaldı. Sanayileşmenin getirdiği kentli işçi sınıfı oluşmadığı için fabrikalar ve modern üretim tesisleri yeterince destek bulamadı. Jeopolitik ve stratejik faktörler. Osmanlı'nın geniş coğrafyası sanayileşme çabalarını zorlaştıran bir diğer etkendi. İmparatorluk farklı kültürler, diller ve dinler barındıran büyük bir coğrafyayı yönetmekteydi. Bu çeşitlilik merkezi otoritenin sanayi altyapısını etkin bir şekilde kurmasını zorlaştırdı.
Ayrıca Osmanlı topraklarının sık sık savaş alanına dönüşmesi ekonomik ve sanayi yatırımlarını baltaladı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'daki birçok devlet sanayi devrimiyle ilerlerken Osmanlı sürekli olarak askeri çatışmalarla meşguldü. Rus belası başımızı bırakmıyordu. Bu durum sanayi yatırımları için gerekli olan kaynakların başka alanlara yönlendirilmesine yol açtı. Sonuç olarak Osmanlı'nın sanayileşememesi sadece bir yönetim ya da kaynak eksikliğiyle açıklanamaz. Bu durum ekonomik yapı, bilimsel ve teknolojik gerilik, yönetim sorunları, dış baskılar ve toplumsal engellerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sanayileşememe, Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Bugün bu sorunu anlamak, Osmanlı'nın tarihinden çıkarılan derslerle modern dönemde ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak açısından önemlidir. Sanayileşme yolundaki bu tarihsel başarısızlık sadece geçmişin bir eleştirisi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir rehber olarak değerlendirilmelidir. Tarihten her daim ders çıkarmalıyız. Şayet bu video hoşunuza gittiyse, şu anda ekranda karşınıza çıkmış olan Amerika'nın Türkiye'ye uygulamak isteyip de uygulayamadığı devasa bir proje olan Chester projesi hakkında yapmış olduğum videoyu da izlemenizi kesinlikle öneriyorum arkadaşlar.